Sokrates ve psikolojik farkındalık. Sokrates, tarihin en önemli filozoflarından biri olarak bilinse de, onun asıl mirası sadece felsefi değil, aynı zamanda derin bir psikolojik dönüşümün temellerini atan bir öğretidir. O, bilgiyi öğretmekten çok, kişinin kendi içinde sakladığı bilgeliği ortaya çıkarmaya çalışan bir aynaydı. Sorduğu sorularla zihinlerin karanlık odalarını aydınlatmaya çalıştı. Bugün psikolojide öz farkındalık, bilinçli yaşam, içgörü gibi kavramlarla ifade ettiğimiz birçok şeyi, Sokrates yüzyıllar önce insanların düşünce ve davranış sistemlerini sorgulayarak başlatmıştı. Sokrates'in ünlü sözü kendini tanı sadece felsefi bir çağrı değil, aynı zamanda bir psikolojik uyanış manifestosudur. Çünkü insan, kendini tanımadan yaşamaya çalıştığında, aslında başkalarının inançlarıyla, toplumun beklentileriyle, geçmişin izleriyle şekillenmiş bir hayat yaşar. Sokrates'e göre, sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez. Bu sadece bir felsefi isyan değil, aynı zamanda derin bir içsel farkındalığın çığlığıdır. İnsan, kim olduğunu bilmediği sürece ne istediğini, neye inandığını ya da neden acı çektiğini de bilemez. Sokrates'in yönteminde temel olan şey, bireyin kendi çelişkileriyle yüzleşmesiydi. Sorduğu her soru, aslında bir aynaydı. Bu düşünce sana mı ait, yoksa sadece öğrendiğin bir şey mi? Bu inanç seni nasıl etkiliyor? Gerçekten mutlu musun? Yoksa sadece alıştın mı? Sokrates'in sorgulama yöntemi, bugün modern terapilerde kullanılan Sokratik sorgulama tekniklerinin temeli sayılır. Terapide de kişi kendi inançlarını, travmalarını, savunma mekanizmalarını fark ettikçe özgürleşir. Sokrates'in hedefi de tam olarak buydu. Bireyin kendi zihinsel zincirlerinden kurtulması. Sokrates'in içsel dünyası da psikolojik açıdan oldukça dikkat çekicidir. Hayatı boyunca kendisine rehberlik eden bir daimonyondan yani iç sesinden bahseder. Bu ses, ona bazı şeyleri yapmaması gerektiğini söyler. Modern psikolojide bu kavram, vicdan, içsel rehber ya da üst benlik, süperego olarak değerlendirilir. Bu, bireyin dış dünyanın baskılarından bağımsız olarak kendi iç sesiyle uyumlu yaşamasıdır. Ve bu da psikolojik sağlamlığın, ruhsal bütünlüğün temelidir. Ancak Sokrates'in bu farkındalık çağrısı herkese iyi gelmedi. Çünkü insan zihni, her zaman gerçekle yüzleşmeye hazır değildir. Onun soruları bazıları için bir aydınlanma aracıydı. Ama bazıları içinse tehdit. Sokrates, gençleri zehirlemekle, tanrılara inanmamakla suçlandı çünkü insanları düşünmeye, sorgulamaya ve kendi doğrularını aramaya teşvik ediyordu. Ve tarih boyunca, bunu yapan herkes gibi o da bedelini ağır ödedi. Onu susturmak isteyenler, aslında kendi iç seslerinden kaçıyorlardı. Bugün psikolojik farkındalık, kişisel gelişimin ve içsel dönüşümün temel kavramlarından biri haline geldi. Mindfulness, iç gözlem, öz bilinç, travma çalışmaları, hepsi insanın kendine dönmesiyle ilgilidir. Sokrates'in bize bıraktığı en büyük miras, cevaplar değil, doğru soruları sormayı öğretmesidir. Çünkü bazı sorular cevaplardan daha derin, daha dönüştürücü, daha iyileştiricidir. Sokrates ve psikolojik farkındalık, bilinç dışının uyanışı. Sokrates'in yaşamı, antik çağın ortasında duran bir dev aynası gibiydi. O aynaya bakan herkes, sadece fikirlerini değil, kendi iç dünyasının derinliklerini görmek zorunda kalıyordu. O, insanı sadece düşünmeye değil, kendisiyle yüzleşmeye davet etti. Ve bu yüzleşme, sadece akıl düzeyinde değil, duyguların, korkuların ve bastırılmış yönlerin de olduğu daha derin bir katmanda gerçekleşiyordu. Bugün modern psikolojinin uğraştığı en temel meselelerden biri, insanın içsel bütünlüğünü sağlayabilmesi için gölge yönleriyle temas kurmasıdır. Gölge, Wung'un deyimiyle, insanın kendine bile itiraf edemediği, bastırdığı, reddettiği yanlarıdır. Sokrates bu gölgeyle yüzleşmeyi sağlamak için, insanları sorularla kıstırırdı. Öyle sorular sorardı ki kişi, kaçamadığı bir noktaya gelir ve belki de düşündüğüm kişi ben değilim demek zorunda kalırdı. İşte bu an, psikolojik farkındalığın gerçek başlangıcıdır. Sokrates, bilge olduğunu iddia etmezdi. Tam tersine, hiçbir şey bilmediğini kabul ederek başlardı. Bu tevazu değil, içsel açıklığın ve zihinsel özgürlüğün göstergesiydi. Çünkü kişi, bildiklerinden emin oldukça yeni bir şeyi göremez.
Fakat bilmiyorum diyebilen biri, zihninde yeni alanlar açar. Bu, bugünkü terapi süreçlerinde kullanılan en etkili farkındalık yöntemlerinden biridir. Yargılamadan gözlemlemek, bilmemeye cesaret etmek. Zihinsel özgürlük, Sokrates'in yaşam boyu peşinde koştuğu şeydi. Ona göre en büyük hapishane, dışarıdaki değil, insanın kendi kafasının içindeki sınırlardı. Kalıplaşmış inançlar, sorgulanmamış değerler, başkalarının onayına bağımlı bir benlik. Bunlar insanı dışarıdan değil, içeriden tutukluyordu. Ve Sokrates, bu içsel prangaları kırmak istiyordu. Bu yüzden Atina sokaklarında dolaşıp insanlara basit gibi görünen ama içten içe onları yıkıma sürükleyen sorular soruyordu. Gerçekten özgür müsün? Bu düşünce sana mı ait, yoksa ezber mi? Kimin hayatını yaşıyorsun? Bu sorular, aslında kişinin bilinç dışı benlik kurgusunu alt üst eder. Çünkü çoğumuz, aslında bir kurgu içinde yaşarız. Ben şöyle bir insanım deriz ama bu ben, geçmiş travmaların, anne baba sözlerinin, toplumun kalıplarının birleşiminden başka bir şey değildir. Sokrates'in farkındalık çağrısı, bu kurguyu yıkıp gerçek benliği inşa etmeye bir çağrıdır. Psikolojide bir kavram vardır. Bilişsel çarpıtmalar. Yani zihnin olayları gerçek dışı biçimde algılayıp ona göre davranması. Sokrates, bunu filozofça ama aynı işlevle yapardı. Karşısındaki kişi bir düşünce savunduğunda, onu adım adım çürütür ve sonunda kişiyi kendi çelişkisiyle baş başa bırakırdı. Bu an, kişinin zihinsel savunmalarının kırıldığı andır. Ve orada ya bir farkındalık başlar, ya da direnç. Bu noktada Sokrates'in yönteminin neden bazen öfke yarattığını anlayabiliriz. Çünkü farkındalık her zaman huzur değil, önce rahatsızlık getirir. İnsan, ilk defa gördüğü bir gerçekle yüzleştiğinde kendini çıplak hisseder. Ve bu, kolay kaldırılacak bir şey değildir. Ama gerçek değişim de orada başlar. Psikolojide buna paradigma kırılması denir. Eski düşünce sisteminin yıkılması ve yerine daha bilinçli bir sistemin kurulması. Sokrates'in bu içsel devrimi başlatma çabası, modern psikolojik dönüşüm süreçleriyle neredeyse birebir örtüşür. Bugün insanlar terapiye gitmeden önce tıpkı Atina halkı gibi hisseder. Her şey yolunda ama bir şeyler eksik. Sokrates ise o eksikliği görünür kılardı. Kişi neyi bastırdığını, neyle yüzleşmekten korktuğunu, hangi duygudan kaçtığını görmeye başlardı. Ve belki de ilk kez gerçekten uyanırdı. İçsel farkındalık, sadece düşünsel değil, duygusal bir cesaret ister. Çünkü kendini görmek, kendi acılarına, zayıflıklarına, çelişkilerine bakmayı gerektirir. Sokrates, bunu başaran ilk öncülerden biriydi. O, sadece sorularıyla değil, kendi hayatıyla da öğretiyordu. Ölümle yüzleştiğinde bile kaçmadı. Çünkü kendi içsel gerçeğiyle uyumlu yaşamanın bedeli ne olursa olsun, kişinin kendine sadık kalması, onun için en yüksek erdemdi. Bugün, modern çağda bile, insanlar hala aynı sorularla boğuşuyor. Kimim ben? Gerçekten ne istiyorum? Bu düşünce bana mı ait? Ve her bir soru, içsel farkındalığın kapısını aralıyor. Bu kapıdan geçmeye cesaret eden herkes, aslında Sokrates'in ruhunu taşır. Çünkü o, çağları aşan bir şekilde şunu fısıldamaya devam eder. Sorgula. Çünkü kendi zihnine uyanmadan, hiçbir yere gerçekten varamazsın. Sokrates ve psikolojik farkındalık, sessizliğin içinde kendinle karşılaşmak. Sokrates'in felsefesi bir çığlık değil, derin bir sessizliktir. Çünkü hakiki farkındalık, dış dünyanın gürültüsünden değil, insanın kendi içindeki sükunetten doğar. Bugün modern yaşamın sunduğu her şey sosyal medya, başarı hırsı, kalabalık ilişkiler, aslında bizi kendimizden uzaklaştırır. Sokrates ise bambaşka bir yol gösterir. Sessiz kal, içine dön ve orada duran o derin varlığı duy. Sokrates'in en büyük gücü, cevapları olmamasıydı. O, bilinmeyenin içinde rahatça durabilen bir zihne sahipti. Modern psikolojide bu duruma belirsizliğe tahammül kapasitesi denir. Kişinin ne olacağını bilmeden, bir kontrol ihtiyacı hissetmeden, kendini kaybetmeden var olabilmesi. Sokrates, bu zihinsel gücüyle, kaotik bir dünyada bile içsel merkezini koruyabilen insanın ilk örneklerinden biriydi. O, yalnızlıktan korkmuyordu. Aksine yalnızlığı seçiyordu.
Çünkü yalnızlık, bir kopuş değil, kendinle karşılaşma alanıdır. İnsan ne zaman yalnız kalırsa, o zaman maskeler düşer, roller biter, oyun sona erer. Sokrates için gerçek felsefe, yalnızken başlardı. Gerçek psikolojik farkındalık da burada başlar. İnsan, kalabalığın dışında, yalnız başına, içindeki yankıları duymaya başladığında. Bu noktada karşımıza çıkan bir başka kavram kimlik inşasıdır. Sokrates'in amacı insanlara şunu düşün, böyle ol demek değildi. Tam tersine, kişiye kendi kimliğini bulması için alan tanımaktı. Bugün psikolojide en çok üzerinde durulan konulardan biri, bireyin başkalarının beklentilerinden bağımsız, otantik bir benlik oluşturabilmesidir. Sokrates, insanın bir kalıba değil, bir soruya dönüşmesini isterdi. Sen kimsin? Gerçekten? Bu soru basit gibi görünür ama insanın ruhunu altüst eder. Çünkü çoğu kişi bu soruya yanıt veremez. Ya da verdiği yanıt, başkasının sesiyle şekillenmiştir. Sokrates'in farkındalık öğretisi bize şunu fısıldar. Gerçek kimliğin, başkalarının seni alkışladığı yerde değil, senin kendini sessizce onayladığın yerde başlar. Ve bu farkındalık anı, bir aydınlanma değil, çoğu zaman bir yıkım gibi hissedilir. Çünkü eski benlik parçalanır, alışılmış düşünceler çöker, bildiğin sen yok olur. Ancak o yıkımın içinden, özgürleşmiş bir ruh doğar. Sokrates'in bu ruhsal özgürlüğü, onu yaşarken rahatsız edici kılmıştır. Çünkü özgür insan, sistem için tehdit sayılır. O, ne satın alınabilir ne de yönlendirilebilir. Sokrates bu yüzden ölüme gönderildi. Ama o anda bile zincirlenmemişti. Çünkü zincir bedenin değil, zihnin etrafında olur. Ve onun zihni serbestti. Bugün hala, terapilerde, meditasyonda, kişisel gelişim kitaplarında, insanlar aynı şeyi arıyor. Kimim ben? Neden acı çekiyorum? Gerçekten mutlu muyum? Bu soruların her biri, Sokrates'in zamanında da vardı. O zaman Atina sokaklarında yankılanıyordu. Bugün ruhumuzun derinliklerinde fısıldanıyor. Ve yanıt, dışarıda değil, içimizdeki sessizliğin içinde saklı. İşte tam bu noktada Sokrates'in asıl öğretisini hatırlıyoruz. Kendini tanı. Bu çağrı, bir bilgi değil, bir dönüşümdür. Ve o dönüşüm, ne kolaydır ne de hızlı. Ama bir kez başlarsa, artık hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Çünkü insan, bir kez kendini görmeye başladığında, artık gözlerini kapatamaz.